Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İlknur Dökmez. Bugünkü videoda sizlere boncuk tepsisi diyebiliriz ya da boncuk tahtası da diyebiliriz. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Videomdaki kullandığım malzemeleri ücretsiz olarak BB Craft gönderdi denemem için. Gerekli olan malzemeleri geçiyorum. Böyle gördüğünüz gibi bir keçe gerekiyor. Şöyle size yakından da göstereyim. Bize keçe gerekiyor ve tabi cetvel lazım, makas gerekiyor. Bu boncuğu da size denemek için göstereceğim. Çerçeve lazım bize. Yapışkanlı bir kadife gerekiyor. Bu da BB Craft'ta bulunuyor. Bu videonun açıklamalar bölümüne linkini bırakacağım. Sizler de oradan bakıp temin edebilirsiniz isterseniz. Ve aynı zamanda 2025 yılının 1. ayın 28'ine kadar şu ekranda gördüğünüz %10'luk indirim kodunu yazarak sizler de temin edebiliyorsunuz. Ve ben ürünleri denedim. Gerçekten çok beğendim. Soran arkadaşlarımız olmuş. Bu konuda BB Craft'a kesinlikle güvenebilirsiniz. Güvenilir bir site ve tanınmış aynı zamanda. İnceleyebilirsiniz de internetten. Malzemelerimiz şimdilik bu kadar. Yapım aşamasına hemen başlayabiliriz. Evet, bu çerçeveyi camını tabii ki ayırdım. Gördüğünüz gibi böyle. Mutlaka hepinizin evde vardır. Hem de değerlendirmiş oluyoruz bunu. Böyle altından karton çıkıyor, kağıt çıkıyor. Kağıdı ayırabiliriz. Kartonu tekrar kapatmak için kullanacağız. Çerçevemizin içine göre bunu keseceğiz. Ön kısmına göre değil, arka kısmına göre keseceğiz. Bunu ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Çerçevenin arka kısmı bu oluyor. Biraz bundan büyük olacak şekilde kesmem gerekiyor. Çünkü içine kapladığımız zaman biraz iç kısmına girmesi için. Tabii eksik kesmektense fazla kesmek her zaman daha iyi. Ölçümüzü aldık ve kesiyoruz. Bu alt kısmına gelecek olan. Biraz eğri olsa da sorun olmaz. Bunu tekrar tabii çıkartacağım çünkü sadece deniyorum şu an. Boncuk tepsisi yapacağımız için kadife gelmesi lazım. Evet, oluyor. Hemen çıkartıyorum tekrar. Kadifeyi de ona göre ayarlayalım. Kadife kumaşımızı ters çevirdim. Üzerine leke olmasın diye ve biraz da büyük kesiyorum. Yarım santim olabilir. Şöyle hemen ölçümüzü alalım. Cetvelle de düzeltiyorum. Bir sorun oluşmasın diye. Bunu biraz daha düzgün çünkü kesmemiz lazım. Şimdi kadife kumaşı da kesiyorum.
Evet, kalan parça bana lazım olacak. Broş dikiminde falan lazım olabilir. Onu da kullanacağım. Hemen diğer kestiğimiz parçayı da alalım. Ve buradan hemen açıyorum. Bu tarafı, arka tarafı yapışkanlı olduğu için rahat olacak. Şöyle. Fazla kesmemi şimdi daha iyi anlaşılır. Çünkü yanlardaki kalan boşluğu da onu da yapıştırma olarak kullanacağım. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı sağlam yapışıyor da. Evet, gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde girdi. Ve hemen buralarından tutturalım. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel oldu ve bitti. Hemen denemek istiyorum. Ben de ilk sizinle birlikte burada deneyeceğim. Biraz boncuklardan dökelim. Evet. Hem de boncukların dışarı düşmemesini sağlıyor. Böyle çerçevenin içinde olması. Dur bakalım nasıl. Evet, bu boncuklar da BB Craft'tan gelmişti. Hem de sizler de görmüş olduğunuz çok kaliteliler. Kadife olması çok güzel. Çünkü kadife kumaşta kaymıyor. Her kadife kumaş değil tabii ki. İnce olması gerekiyor. Ve altına yerleştirdiğimiz keçe de onun yumuşak olmasını sağlıyor. Çok olursa elimizde aslında yaptığımız işi yarım bıraktığımız zaman onun üzerinde kalacak. İkide bir de toplamamız gerekmeyecek. Şöyle size uzaktan göstereyim. Üst üste elinizde varsa onları koyup saklayabilirsiniz böyle rahat bir şekilde. Her seferinde masanızı toplamanız gerekmiyor. Benim en çok yaşadığım sorunlardan birisi. Çünkü hani yeriniz çok fazla müsait olmayabiliyor. O yüzden her seferinde ya da toplamanız lazım. Çünkü başka bir işe geçiyorsunuz. Onu bırakıyorsunuz. Sonra devam etmek için biraz zaman kaybı oluyor. Bir tane daha yapacağım. Bu sefer biraz daha büyük. Hemen camını ayırdım. Elimizi kesmesin diye şöyle kenara koyalım. Bu sefer içine keçe koymayacağım. Bakalım nasıl olacak. Hep birlikte görelim. Ön tarafı, yani içe gelen taraf, bu da arka tarafı. Hemen yapışkanlı kadife kumaşı arkasından ayırıyorum. Şöyle çok kolay, gördüğünüz gibi. Şöyle yapayım en iyisi. Hem de böyle yapayım, daha kolay olacak. Çünkü yere de yapışmasın. Hemen yere böyle açtım ve koydum. Şu şekilde ayarlayacağım. Tam denk gelecek.
Şöyle. Evet, gerçekten tam denk geliyor. Ve hemen buradan böyle katlayalım. Burayı da katladım. Burayı da böyle bu şekilde katlayabiliriz. Kesmeye bile aslında hiç gerek yok. Zaten içinde kalacak. Hemen çerçeveyi de alalım. Şöyle oturtmam lazım. O biraz daha eski yapı. Evet. Bu çerçevenin arkasında eski olduğu için çivi vardı. Onları çıkarttım. Aslında yapıştırmaya da hiç gerek yok. Tekrar çivileri çakabiliriz ya da bir bant yardımıyla yapıştırabiliriz. Zaten hemen denk geldi. Ama ben yapıştıracağım yine de. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Öbür yaptığımı da göstereyim. Bu da küçük olanı. Şöyle hatta üzerine boncuklardan dökeyim. Rahatlıkla nasıl kullanıldığını da görelim hep birlikte. Evet, bir tane iğne aldım ve hemen deneyelim. Evet, bunda da çok güzel oluyor. Gerçekten güzel. Herhalde renk renk yaparım. Ya da bunu aynı zamanda birçok başka yerde de kullanabilirsiniz. İsterseniz başka bir şeyde de kullanabilirsiniz. Mesela şimdi bu örnek olarak ip var elimde. Yani diyelim ki bittiğini düşünün ya da böyle ortasındaki kartonu kullanacaksınız. Onu böyle sardığınız zaman yapıştırıp ve bileklik takabilirsiniz buraya. Kendi bileklik standınızı yapmış olursunuz. Ayrıca çerçeve olduğu için boncukların kesinlikle dışarı düşmesini engelliyor. Bu yüzden çok güzel, dağılmıyor. Bunu kullanacağım. Renk renk olmasa çok güzel. Bir paket dolusu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Kutular yapabilirsiniz. Dediğim gibi takı standları yapabilirsiniz kendiniz. Hatırlarsanız bu taş da BB Craft'tan gelmiş. Amatist olduğu için yaptım böyle bileklik. Bunun da videosu var kanalımda. Görebilirsiniz. Not olarak şunu da belirtmek istiyorum. Gördüğünüz gibi eğer ince ise çerçeveniz, buradan böyle bir maşa yardımıyla mesela makrome örerken ipleri tutturmak için şöyle çok kolay olabiliyor. Altına ipi de tutturabiliyorsunuz. Böyle makrome örmenize yarıyor. Maşanız tabii kalın olması lazım ve tepsinizde biraz daha bu kısmı ince olması lazım ya da daha uygun bir maşanız varsa o da olabilir. Böyle maşa kullanabilirsiniz, 2 tane altlı üstlü ya da şöyle uzun yapmazsanız enini kullanırsanız o da aynı. Şöyle eni içinde karşılıklı makrome ipini tutturabilirsiniz. İkisinin yapımı 15 dakika falan sürdü. Tabi video çektiğim için biraz daha uzun sürüyor anlatması falan da. O yüzden yani çok kolay bir şekilde hemen yapabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni desteklemeyi unutmayın. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.